Arkadaşlar selam. Price Action ve Smart Money konseptle ilgili eğitimlerimiz devam ederken bir yandan da başlangıç ve temel seviyesi eğitimleri için bir seriye başlayacağız. Bu serinin ilk videosu olan bu videoda grafiğin dili hakkında genel bir bilgilendirmenin ardından ikinci videoda bu dilin alfabesini oluşturan mum çubukların nasıl oluştuğunu inceleyeceğiz. Konuya başlamadan önce şunu belirteyim ki TradingView uygulamasında grafikteki fiyat hareketi için değişik gösterim çeşitleri bulunmaktadır. Buradaki listeden de görebileceğiniz gibi örneğin çizgi seçilirse grafik bu şekilde görünecek. Heiken Ashi seçilirse grafik görünümü bu şekilde olacak. Ancak biz bunlardan yalnızca mum grafikler sekmesine tıklayarak grafiği bu şekilde kullanacağız. Yani yapacağımız analizler mum çubuk şeklinde gösterilen grafiklerle olacak. Bu sebeple uygulamada mutlaka mum grafiklerin seçili olduğundan emin olun. Borsa, Forex veya Bitcoin grafikleri aynen kitapta okuduğumuz bir yazı gibi bize bir şeyler anlatır. Ancak bu grafikteki yazının kendine has bir dili ve alfabesi vardır. Yani hem dili farklıdır hem de alfabesi. Bazı dilleri bilmesek bile aynı alfabeyi kullanıyorsak en azından harfleri bize tanıdık gelir. Örneğin Fransızca. Ancak bazı diller vardır ki alfabesi de farklıdır. Örneğin Çince. İşte işlem yapacağımız piyasaya ait grafiğin dili de bizim için Çince gibidir. Yani burada bu dili bilmiyor olsak bile buradaki P, A, S harfleri bize tanıdık gelirken ya da buradaki Rusça alfabelerde bu harf B şeklinde okunmasa bile bu harfin şekline karşı bir aşinalığımız olmasına rağmen Çince'nin ne dilini biliriz ne de Çince dilinin harflerine karşı bir aşinalığımız vardır. Bu yüzden analiz yapmaya önce bu dili öğrenmekle başlayacağız. Tabii dili öğrenmek için de önce alfabeyi öğrenmemiz gerekiyor. Bu dilin alfabesi mum çubuklardır. Mum çubukların birleşmesiyle kelimeler ve sonrasında da bütün bir cümle meydana gelir. Mum grafikler 100 yıl kadar önce ilk defa Japonya'da pirinç borsasında pirinç fiyatlarını takip etmek için Honma isimli bir Japon pirinç tüccarı tarafından kullanılmıştır. Honma, pirinç fiyatlarını günlük olarak 4 farklı bilgiyle takip etmeye karar verir. Bunlar, ürünün sabahki açılış fiyatı, gün içinde fiyatın en yüksek ve en düşük nereleri gördüğü ve gün sonunda fiyatın nereden kapandığı. Bu 4 bilgiyle bir mum oluşturmuştur. Her mumun 2 rengi vardır. Kırmızı ve yeşil. Kırmızı mum o gün fiyatta düşüş olduysa, yani kapanış fiyatı açılış fiyatından daha düşükse oluşur. Yeşil mumsa yükselişi gösterir, yani kapanış fiyatı açılış fiyatından daha yukarıdadır. Renklerine göre mumlar burada gösterildiği şekilde oluşur. Renkli kısımlara gövde, çizgilere de fitil denir. Gövde açılışla kapanış fiyatı arasındaki bölümdür. Üst fitil ise fiyatın gördüğü en yüksek seviye ile üst gövde arasında kalan kısımdan, alt fitil ise fiyatın gördüğü en düşük seviye ile alt gövde arasında kalan kısımdan oluşmaktadır. Bu mum bir düşüş mumu. Bu sebeple gövdesi kırmızı renkli. Burada yazdığı gibi fiyat 6.70 seviyesinden açılmış, 6.40 seviyesinden kapanmış. Açıldıktan sonra fiyat yükselerek 6.80 seviyesini görmüşse de bu seviyede tutunamayıp 6.30 seviyelerine kadar düşmüş, ancak burada da kalmayarak tekrar yükselerek 6.40 seviyesinden kapanmış. Böylece fiyatın açılış ve kapanış seviyelerini gösteren bölüm mumun gövdesini, gördüğü en yüksek fiyat üst fitili ve en düşük fiyatta alt fitili oluşturmuştur. Mum çubuklar analiz edildiği zaman aralığındaki fiyat hareketlerini gösterir. Örneğin zaman aralığı 30 dakika seçilmişse grafikteki her bir mum 30 dakika içerisinde fiyatın gördüğü seviyelerden oluşur. Tabii ki bu zaman aralığı analiz edilmek istenen zaman dilimine göre uygulama üzerinden değiştirilebilir. Bu şekilde mumların yan yana gelmesiyle oluşan ifade yatırımcı için anlamlı bir cümle haline gelir. Örneğin burada fiyat birazdan yükselecek yazıyor olabilir. Ancak şunu da aklımızda bulundurmalıyız ki burada yazan cümle yine piyasa yapıcı tarafından yazıldığı için bizi asıl yön hakkında yanıltmaya yönelik bir cümle de olabilir. Bu sebeple burada yazılı cümle tüm metin bütünlüğü içerisinde değerlendirilerek nihai bir kanıya varmak gerekir. Ama öncelikle tabii ki burada yazılı cümleyi anlıyor olabilmemiz lazım.
Bir sonraki dersimizde bir mum çubuğunun nasıl oluştuğunu ve bir mum çubuğunun bize verdiği 4 bilginin neler olduğunu detaylı konuşacağız. Mum çubuklar nasıl oluşur videosunda görüşmek üzere, hoşça kalın.